Hayat veren su bu kez can aldı. Ben 66 yaşıma girdim. Böyle bir şey de duymadım da görmedim de. Halüsinasyon gören çocuklar falan oluyor. Beyinde ödem, şuur bulanıklığı ve böbrek yetmezliği tabloları meydana gelebilir. Gerçekten baktığımızda son derece kötü bir olay. Bolu'da içme suyundan zehirlenenler vardı biliyorsunuz. Bu kesin sudan kaynaklandı. Bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pakistan üzerinden Afganistan'a giriş yaptık. Sel sularının etkisiyle Muğla Marmaris'teyiz. Müsilaj. Operasyon yapılacak. Buradan da alevler yükselmeye başladı. Bolu ve Kırıkkale'den ard arda zehirlenme haberleri geldi. Durumu yerinde incelemek için Bolu'ya gittim. Zehirlenmelerin olduğu Yuva Köyü, Bolu merkeze 20 dakika uzaklıkta. Burası 400 haneli bir köy ve köyün neredeyse yarısı sudan zehirlendi. Bazıları çevre illerdeki hastanelere sevk edildi, bazılarının tedavisi ise buradaki hastanelerde devam ediyor. Tedavileri tamamlananlarsa evlerinde istirahate çekildi. Bugüne kadar böyle bir olay olmadı yani Bolu'da. Yani bu işte bilemiyorum yani takdir Allah'ın ama yani bir kasıt olabilir belki diye düşünüyorum yani. Yani çok kötü bir süreçti. 3 günde 4 kilo vermiştim. Felaket bir karın ağrısı oluyor. Ondan sonra kanlı ishal oluyor. Ondan sonra kusma oluyor. Zehirlenmeden şüphelendikleri için mantar mı yediniz falan diye sordular. Mantar falan yememiştim. Ondan sonra işte üre diye bir şey varmış sanırım. O 2 katından birazcık daha fazla çıktı bende. Ondan dolayı ilaç falan verdiler. Eve yolladılar. Su zehirlenmelerinin vücudumuz üzerindeki etkilerini gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Vedat Göral'la konuştum. Bulantı, kusma, karın ağrısı, kanlı ishal, genel durum bozukluğu, ateş, konfüzyon, beyinde ödem, şuur bulanıklığı ve böbrek yetmezliği tabloları meydana gelebilir. Gerçekten baktığımızda son derece kötü bir olay. Ne oldu? Nasıl belirti verdi? Bayramdan 2 gün sonra belirti verdi. Enfeksiyon var dediler. O ilaçlarla işte öyle idare ettiler. Ben telefon ettim. Ne oldu yavrum dedim. Anne Ankara'ya gidiyoruz dedi. Ankara'ya havale ettiler dedi. İşte gidiş o. Daha yüzünü görmedim yani. Neden olduğu konusunda bazı iddialar var. En güçlü iddia kurban atıklarının suya karışmış olma ihtimali ve konuya ilişkin savcılıkta soruşturma başlattı. Kurban Bayramı'nda hayvanın işkembelerini falan şeyin kenarına atıyorlardı. Su deposu var burada. Evlere su dağıtan. O deponun yanında bir tane şey var. Akar var yani. Dere gibi bir yer var. O derenin falan etrafına attıklarından sonra yağmur sularına falan o hayvanların atıkları karışıyor ve işte su deposuna kadar karışıyor. Ondan dolayı olduğunu biliyordum ama işte bazı söylentiler çıktı. Kurban Bayramı'ndan önce de başladığı söyleniyor. Bu olayın oluşmasında su kuyularının kirlendiği veya su depolarının kirlendiği ve su depolarında, su kuyularında bulunan bir bakteriden söz edilmektedir. Bunun da sebebi olarak da bu su kuyularının kirlendiği ve kontrollerin yapılmadığı sonucu ortaya çıkabilir. Bu kirlenmiş su kuyularında özellikle Escherichia coli adını verdiğimiz bir bakteri bulunmakta. Ayrıca Shigella denilen bir bakteri de bulunmaktadır. Bu bakteriler özellikle çocuklarda ve gençlerde daha tehlikeli olabiliyor. Belki de yaşları daha az oranda ama en çok etkilenen grup 2 ile 17-18 yaş arasında çocuklar. Cuma günü çıktım. Ben iyiyim ama çocuklar kötü Ankara'da. Ve bu vakaların bir kısmı da sanıyorum 50 civarı böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi görmekte. Tabii niye bu hemolitik üremik sendrom meydana geliyor? Bu bakteri alan kişilerde kan hücrelerinde parçalanma yani hemoliz meydana geliyor. Vücutta toksik maddeler birikiyor. Böbrekler bunu yeterince atamadığı için kanda birikiyor. Böbrek yetmezliği meydana geliyor. Yani bir taraftan kansızlık, trombositler parçalanıyor, pıhtılaşma bozuklukları, böbrek yetmezliği ve bu oluşan toksik maddeler beyinde de maalesef olumsuz etki yarataraktan çok ağır bir klinik tabloya yol açabiliyor. Yani bir bakterinin neler yapabileceğini bu şekilde görmüş oluyoruz. Normal odadalar ama bir çıkardılar. Çocuk geçirdi. Havale mi diyeyim, annemi 2 görüyen öyle bir şeyler demiş. Ondan sonra da işte gene yoğun bakıma aldılar. Herhalde bir 3-4 gün daha durdular tahminim. Annesinin durumu iyi Allah'a şükür. Halüsinasyon gören çocuklar falan oluyor. Benim arkadaşımın kardeşi var, o öyleydi. Halüsinasyon falan görüyor. Burası da su deposu. Köyün suyu bu noktadan dağıtılıyor. Zehirlenmeler artınca burada da bazı önlemler alındı. Öncelikli olarak eski borular yenilendi ve depoda ilaçlama yapıldı.
Ya benim iş arkadaşımın eşi ve annesinde oldu. Buradan şu anda hastanede yatıyor diye biliyorum üniversitede. Çıkmış da olabilir yani. 2-3 günden beri görüşmüyorum. Çünkü vardiyalarımız ayrı. Tabii vakadan vakaya değişebiliyor. Bazen hafif seyredebiliyor, bazen orta, bazen ağır olabiliyor. Böyle bir olay varsa mutlaka hekime gitmek lazım. Hafif vakalar belki biraz beklenebilir, istirahat, bol su içmeyle. Ama genel durum bozukluğu, karın ağrısı, kanlı ishal, ateş, idrar miktarında azalma, böbrek yetmezliği varsa mutlaka iyi bir hastaneye, tam teşekküllü bir hastaneye gitmek lazım. O hastanede iç hastalıkları uzmanı, hematoloji uzmanı, nefroloji uzmanı ve diğer branşlar, nöroloji dahil olmak üzere bir tedavi planlaması lazım. Ama bazen bu vakalar tedaviyle yetersiz kalabiliyor ve diyaliz adını verdiğimiz böbrek yıkama cihazlarıyla böbreklerin temizlenmesi, vücuttan toksik maddelerin atılması gerekebilir. Köy halkı artık musluktan ya da çeşmeden su içmiyor, meydanlara konulan bu suları kullanıyorlar. Yaklaşık 150 kişi böyle hastaneye kaldırıldı. Bu bakteri yalnız kirlenmiş sulardan bulaşmıyor. İyi pişmemiş etler, çiğ etler ve pastörize edilmemiş sütlerden de bulaşabilir. Yine el kirliliği, hijyen, yemeklerin kontaminasyonu bu olaya yol açabilir. Dolayısıyla yani yalnız su ve su kaynaklarını düşünmemek lazım. El hijyeni, bir takım gıdalar, çiğ etler, pişmemiş etler, bazen iyi pişmemiş hamburgerler, kebaplardan dahi bu hastalık bulaşabilir. Tabii bundan sonuç çıkarmak lazım. Mutlaka iyi bilinmeyen bir suyu içmemek lazım. Su tehlikeli olduğunu düşünüyorsak eğer içmemek veya o suyu kaynatmak lazım. Bunun dışında pişmemiş bir et bize servis edildiğinde bunu yememek gerekiyor. Mutlaka yemeklerden önce elimizi yıkamamız lazım. El hijyeni, tokalaşma, bilmediğimiz bir sebzeyi yemememiz lazım. Çünkü sebzeyi yapan kişinin, yıkayan kişinin veya salata yapan kişinin elinin ne kadar temiz olduğunu bilemeyiz, ne kadar el hijyene uyduğunu bilemeyiz. Dolayısıyla temizlik gerçekten şart. Temizlik kurallarına uyduğumuz takdirde bu olaylar meydana gelmez ve vatandaşımıza da bir şey olmaz. Kuyular düzenli tetkik yapılıyor, numuneler alınıyor ama bunun daha sık, daha ciddi ve daha bilinçli yapılması lazım. Ve bu olaydan sonra bence Türkiye'de bütün kuyuların, depoların bir şekilde tetkik edilip numunelerin düzenli alınması lazım. Türkiye'de daha önce Kütahya, İzmir, İstanbul, Esenyurt'ta benzeri olaylar yaşanmıştı. Bulantı, kusma, karın ağrısı, kanlı ishal, genel durum bozukluğu, ateş, konfüzyon, beyinde ödem, şuur bulanıklığı ve böbrek yetmezliği tabloları meydana gelebilir. Gerçekten baktığımızda son derece kötü bir olay.